Herkese merhabalar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu çelik kubbe mimarisinin belki de en kritik yapı taşı olan siper hava savunma sistemi olacak. Şimdi sipere baktığımız zaman tabi burada genel bir yapıdan, bir bütünden bahsetmek lazım. Sadece radardan veya sadece taşıyıcı araçlardan oluşan bir sistem değil. Ki zaten sistem dediğimiz şey farklı, batarya dediğimiz şey farklı. Bugün bu videoda bunları açıklayacağız. Füzelerin detaylarına gireceğiz. Radarların detaylarına bakacağız. Ve burada da ben ilk olarak füzelerden başlamak istiyorum. Çünkü insanlar füzelerin özellikle işte blok 1, 2, 3, 4 olarak adlandırılan füzelerin özelliklerini ve hangi hedeflere angaje olabileceklerini merak ediyorlar. Burada da karşımıza ilk olarak Siper Blok 1 çıkıyor. Normalde Siper daha ilk açıklandığında, yani proje ilk duyurulduğu zamanlarda o dönemlerde Hisar U olarak adlandırılıyordu bu füze. Bunun da sebebi bu füzenin Hisar U'nun boosterlı versiyonu olmasıydı. Aslında birebir aynı alt tipi, birebir aynı gövdeyi kullanıyorlardı. Fakat aralarındaki en büyük fark Hisar U'nun booster'a sahip olmasıydı. Ve tekrar dediğim gibi o dönemlerde Hisar U olarak adlandırılsa da sonradan bu füze Siper Blok 1 olarak güncellendi. Şu anda bu füze resmi olarak envanterimize girdi. Yani şu anda kuvvetin envanterinde Siper Blok 1 füzesi bulunuyor. Zaten bataryalar teslim edildi ve bu teslim edilen bataryalarda Siper ürün 1'i görebiliyoruz. Peki bu füzenin menzili ne diye soracak olursanız aslında yaklaşık olarak 100 kilometre civarında bir menzili var. Tabi Aselsan'ın yaptığı resmi açıklamalarda 100 artı olarak adlandırıyorlar. Yani 100'ün üzerinde de bir menzili olduğu söyleniyor. Fakat en kötü ihtimalle hani biz 100 kilometre civarında bir menzili olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu füze genel olarak hava soluyan hedefler için geliştirilmiş bir füze. Yani genel maksadı seyir füzeleri vurmak, uçakları vurmak, helikopterleri vurmak ve belirli bir boyutun üzerinde olan insansız hava araçlarını vurmak. Şimdi Siper Blok 2'ye geldiğimiz zaman burada bizi daha farklı bir füze karşılıyor. Çünkü demin de söylediğim gibi Siper Blok 1 Hisar O'nun boosterlı versiyonu demiştik. Siper Blok 2 ise tam anlamıyla siper füzesi diyebiliriz. Zaten hem tasarım yapısı hem de gövdesine baktığımız zaman bunu net bir şekilde anlayabiliyoruz. Blok 1'den ciddi manada ayrılıyor bu kısımlarıyla. Blok 2'nin testleri şu an hala da devam ediyor. Resmi olarak envantere girmiş değil ama muhtemelen bu sene içerisinde ya da en kötü ihtimalle önümüzdeki senenin başında envantere gireceğini tahmin ediyoruz. Blok 2'nin menzili ise yaklaşık 150 kilometre civarında. Tabi yine bu 150 artı olarak bahsediliyor. Fakat bunu en düşükten ele aldığımız zaman 150 kilometrelik bir menzili ortaya çıkıyor. İrtifa olarak da baktığımız zaman Blok 1'e göre 10 kilometrelik bir irtifa avantajı var. Yaklaşık 30 kilometre irtifaya çıkabilen bir füze. Tabi bu ona balistik füze yeteneğini sağlamıyor. Blok 2'nin de böyle bir yeteneği yok. Blok 1'de olduğu gibi yine benzer hedeflere karşı bir önleme yapabiliyor. Blok 3'e baktığımız zaman ise nasıl Siper Blok 1 Hisar O'nun boosterlı versiyonuysa Siper Blok 3 de Blok 2'nin boosterlı versiyonu olacak. Şu an henüz daha bu füzenin görseli de yayınlanmadı ama mevcut beklenti bu yönde. Bu füzenin de resmi olmayan verilere göre yaklaşık menzili 180 kilometre olacak ve maalesef bu füzenin de herhangi bir şekilde antibalistik kabiliyeti olmayacak. Tıpkı diğerlerinde olduğu gibi bunda da yine hava soluyan hedefler özellikle vurulmaya çalışılacak. Antibalistik kısmına baktığımız zaman da burada antibalistik yeteneğe sahip olan ilk füzemiz Blok 4 olacak. Bununla birlikte biz artık balistik füzelere karşı önleme yapmaya başlayacağız. Siper Blok 4'ün henüz daha hiçbir resmi verisi veya iddiası şu an gündemde olmasa da sadece balistik vurma kabiliyetine sahip olacak bir füze olarak aktarılıyor. Yani bunun dışında hava sulayan hedeflere karşı bu füze kullanılmayacak ve balistik füzelere karşı da endotermik olarak yani atmosfer içinde önleme yapacak. Egzotermik olarak bir önleme yapmayacak. Yani uzayda bu önlemeyi gerçekleştirmeyecek. Kısmi olsa da THAAD'a benzer olduğunu söyleyebiliriz. THAAD'ın egzotermik olarak da önleme yeteneği olsa da genel hedef tanımlarına baktığımız zaman THAAD'la Blok 4'ün biraz benzer yapıda olacaklarını söyleyebiliriz. Buradan sonrasında ise Blok 5 ve Blok 6'nın da olması bekleniyor. Fakat bu füzelerle alakalı herhangi bir bilgi yok. Yani sızdırılmış bir bilgi de yok şu anda basına ve mevcut takvimimize baktığımız zaman Blok 4 en kötü ihtimalle 2032'ye doğru yetişeceği için Blok 5 ve Blok 6 çok daha sonralarda konuşmaya başlayacağımız füzeler olacak. O sebeple bugünün şartlarında onlardan çok fazla bahsedemiyoruz. Bir de son olarak geçtiğimiz fuarda Siper A adını verdikleri bir füze tanıtıldı. Bu da genel olarak Amerika'nın Patriot sistemindeki P3MS füzesine biraz daha benziyor. Balistik füzeleri önleyebildiği gibi hava soluyan hedefler için de kullanılabilecek bir füze olacak ve bu füzenin de arayıcı başlığı AESA arayıcı başlık olacak. Bir önceki füzelerde bunlar AESA olarak karşımıza çıkmıyordu ki zamanında yapılan bir haberde Aselsan'ın Gökbora için geliştirmiş olduğu AESA arayıcı başlığın
Türkiye'de şu ana kadar geliştirilen veya işte geliştirilmekte olan ilk AESA arayıcı başlık olacağını yazıyordu. Bunun özelinde de bakarsak son günlerde yine Agras 400'ün, ki burada Agras diye bahsettiğimiz şey arayıcı başlığın işte o ailenin adı, bu başlığın geliştirileceği ve seri üretime gireceği yazıyor. Muhtemelen bununla birlikte AESA radara bir geçiş yapılacaktır. Aselsan'ın kendi internet sitesinde Agras SA dediği bir karadan havaya atılan hava savunma füzelerin kullanmış olduğu arayıcı başlık. Orada mekanik yönlendirmeli ve AESA anten yapısına sahip olduğu yazıyor ama muhtemelen eskiden kullanılan arayıcı başlıklar AESA olarak değil, muhtemelen PES olarak karşımıza çıkacak. Şu ana kadar gördüğümüz haberler veya yaşanan gelişmelerden az çok bir tahmin yaptığımız zaman bu sonucu elde edebiliyoruz. Şimdi radar kısmına geldiğimiz zaman burada bizi iki farklı radar karşılıyor. Bir tanesi arama radarımız, diğeri ise atış kontrol radarımız. Her bir sistemde sadece bir adet arama radarı bulunurken her bir bataryada bir adet atış kontrol radarı bulunduğu için bir sistemde iki tane bulunmuş oluyor. Arama radarı olarak bahsettiğimiz radar ALP 310G, yani kısaca ALP 300'den geliştirilmiş, siper için uyumlu hale getirilmiş bir radar diyebiliriz. Bu radar uzun menzilli bir radar. Zaten S-band'da çalışan bir arama radarı, yani erken uyarı radarı gibi de düşünebilirsiniz bunu. Ki zaten bu radarlar üretilmeye başlanırken projenin adı EIRS olarak adlandırılmıştı. Yani açılımı olarak da erken ihbar radar sistemi olarak geçiyor. Zaten dediğim gibi erken uyarı radarıyla aynı mantığa çıkıyor burada. Menziline baktığımız zaman elimizde şöyle bir veri var. Zamanında yapılan bir raporda, hatta bu direkt Aselsan'ın kendi paylaşmış olduğu bir rapor. ISS'i, yani uzay istasyonunu, ki uzay istasyonu 41 metrekarelik bir hedef. Bunu tam olarak 790 kilometre menzilden ve 423 kilometre irtifada tespit edebilmiş, ki aynı zamanda bunun çok yüksek hızlarda hareket eden bir hedef olduğunu da söylemek lazım. Tabi uzay istasyonu radar kesit alanı çok yüksek olan bir hedef. Hani onu 790 kilometreden tespit etmesi ve aynı zamanda da irtifasının çok yüksek olmasından kaynaklı olarak da ufuk hattında kaybolmaması da yine bunu tespit edebilmesinin en büyük gerekçelerinden bir tanesi. Ama genel olarak baktığımız zaman 450 ila işte 500 kilometre yakın bir maksimum menzili olduğunu söyleyebiliriz. Tabi burada şunu unutmayın, kara radarları hava radarlarına göre belirli dezavantajlara sahip. Bunların da en büyüğü kara radarlarının coğrafi etkilerden çok daha fazla etkileniyor olması. Bundan dolayı da belki bir hava radarının, yani bir AVAX'ın radar menzilini az çok kafamızda tahayyül ederken kara radarında aynı şeyi yapamıyoruz. Çünkü tekrar söylediğim gibi tepeler, dağlar veya işte benzeri coğrafi engeller burada görüşünü etkileyebilir ve beraberinde de ufuk hattı meselesi var. Yani belli bir süre sonra dünyanın eğriliğinden kaynaklı olarak daha fazla ileriyi göremeyebiliyorsunuz. AVAX'lar bu açıdan da biraz daha avantajlı. Ama tabii ALP 310G radarı çok büyük ve çok güçlü bir radar olduğu için, ki şu ana kadar söylenen iddialar üzerinde bakarsak 4000 modüle sahip olan gerçekten devasa bir radar. Hani standart bir savaş uçağının belki de olabileceği maksimum modül sayısı 2000 civarı iken burada 4000 modüllük bir devden bahsediyoruz. Bu tarz ürünlerde enerji ihtiyacı çok daha rahat çözülebilecek sorunlar olduğu için burada daha avantajlı hale geliyor. Ek olarak da yine soğutma kısmında da avantajları bulunuyor. Yani bir savaş uçağına göre kara radarının ciddi artıları var. Bunlar zaten standart olarak hani az çok mantıkla öngörebileceğimiz şeyler. Atış kontrol radarına geldiğimiz zaman ise burada Pusat 1000G'yi görüyoruz. Eskiden bu radar Akrep 1000G olarak adlandırılıyordu. Fakat şu an yapmış oldukları en son güncellemeyle Pusat 1000G olarak güncellendi. Hala daha PDF'in başlığında Akrep 1000G olarak geçse de yani şu an ismi güncellenmiş vaziyette. Bu radar X bandta bir radar. Zaten atış kontrol radarlarının çoğu X bandta çalışıyorlar. Hani savaş uçakları da benzer prensipte oldukları için onların radarları da X bandta çalışan radarlar. Genel olarak çok fazla bir menzil bilgimiz yok veya modül sayısıyla alakalı bazı bilgilerimiz şu an elimizde yok. Ama yapısı olarak baktığımız zaman elimizdeki füzelerin menzillerini bildiğimiz için en kötü ihtimalle bu füzeleri gütmesi gerekeceği için 200 ila 250 kilometreye yaklaşık bir menzili olduğunu söylesek çok fazla yanlış olmaz. Zaten bu Pusat 1000G radarının altyapısını oluşturan radar ALP 100G olarak geçiyordu. O radarın da yaklaşık menzili 180 kilometre civarında maksimum menzili. Muhtemelen Pusat 1000G'nin de menzilleri biraz daha 200 kilometre civarlarına çıkarılmıştır. Bu radarımızda tabii yine AESA dizinler kullanıyor. Yani bunu artık söylemeye gerek yoktur diye düşünüyorum. Evet, şimdi siper sistemine ve genel olarak siper bataryalarına baktığımız zaman nasıl bir dinamik var? Kaç tane füze fırlatma aracı var? Bunlar genelde merak edilen sorular. Onları da son olarak cevaplayalım. Şimdi bizim siper sistemi dediğimiz sistem yaklaşık 2 bataryadan oluşuyor ki bu diğer ürünlerde de yine benzeri durum geçerli. Mesela S-400'de de biz bir sistem aldık. Bu eşittir 2 batarya demek oluyor. Siper'de de benzeri bir durum var. Bir sistem 2 bataryaya eşdeğer. Lakin herhangi bir savaş durumunda veya işte daha sıkıntılı bir durumda, olağanüstü durumlarda bir sistem 3 tane bataryaya ev sahipliği yapabilecek şekilde konuşlandırılıyor ki burada önemli olan filo kontrol merkezinin
destekleyebileceği batarya sayısı. Genelde bunlar dediğim gibi 2 ila 3 batarya olarak adlandırılıyor. Yine her bir sistemde toplamda 2 tane atış kontrol radarı bulunuyor. Çünkü her bataryaya özel bir atış kontrol radarı var haliyle. Arama radarı olarak baktığımız zaman her bir sistemin sadece bir tane arama radarı var. Yani her bataryaya özel olarak ayrıyetten bir arama radarı konuşlandırmıyorlar. Bir arama radarı 2 ayrı bataryaya da veri akışı sağlayabiliyor. Bataryaların içinde de kendilerine ait bir atış kontrol merkezi var. Bu atış kontrol merkezi de her bir bataryanın içerisinde toplamda 2 tane atış takımına ev sahipliği yapabiliyor. Bu atış takımlarında da toplamda maksimum olarak 4 tane füze fırlatma sistemine sahip olabiliyorsunuz. Bu genel olarak atış kontrol merkezinin desteklemiş olduğu füze fırlatma sistemi sayısı. Yani eğer yakın zamanda böyle bir güncelleştirilme yapılırsa 10 tane füze fırlatma launcher'i de desteklenebilir, 12 tane de desteklenebilir ama şu anlık en son yapılmış açıklamalarda 8 tane füze fırlatma launcher'ine bağlanabiliyor. Bu açıdan da baktığımız zaman bir bataryada toplamda 8 tane füze fırlatma aracı olduğunu çıkartabiliyoruz. Ama söylediğim gibi bunlar genelde atış takımları olarak ayrılabiliyorlar. Yani bir atış takımında 4 tane veya 3 tane, diğer atış takımında yine benzeri adetlerde konuşlandırıp bunları ayrı ayrı yerlere koyabiliyorlar. Bu tamamen bu sistemleri konuşlandıracak kuvvetin kararı. Yani bu 8 araç da olabilir, 10 araç da olabilir. Planlama sonucunda ortaya çıkacak raporla yapılacak bir sonuç. Barış ortamında belki tek bir atış takımında 3 tane olur ama savaş durumunda bu 4'e çıkartılabilir. Burada da füze fırlatma araçlarına baktığımız zaman her bir araç toplamda 6 tane füze taşıyabiliyor. Ki burada 8 tane füze fırlatma aracı olduğunu söylemiştik. 8 ile 6'yı çarptığımız zaman 48 sonucunu elde ediyoruz. Yani bir bataryada 48 tane atışa hazır füze bulunabiliyor. Bir sistemde de baktığımız zaman toplamda bu sayı 96'ya çıkmış oluyor. İşin teslimat kısmına geldiğimiz zaman resmi bir rakam yok. Yani hem MSB kaynaklarından hem de Aselsan kaynaklarından resmiyete varılmış bir rakam yok. Ama biz tahminen 3 ila 5 arasında bataryanın teslim edildiğini biliyoruz ki burada minimum 3 batarya zaten teslim edildi. Onunla alakalı bir sorunumuz yok ama bu sayı belki 5 olmuş olabilir. Hani bazı teslimatlarda çünkü muhtelif sayıda yazabiliyor. Net bir rakam veya sayı vermekten çekinebiliyor bakanlık. Ondan kaynaklı hani 3 ila 5 olarak adlandırıyoruz. Peki ihtiyacımız ne diye soracak olursanız burada tabii ki 3 ya da 5 adet bataryanın yetersiz olduğunu söylemek için kahin veya çok ciddi bir analist olmaya gerek yok. Bunun tabii ki de üstüne çıkmak lazım. Kısa zamanda en kötü ihtimalle yine 10-12 bataryanın envantere teslim edilmesi gerekiyor. Ve bu teslimatların yapıldığı esnada yine füzelerinde yani Blok 2, Blok 3 gibi füzelerinde aynı zamanda bu bataryalara da teslim edilmesi lazım. Zaten bu siper altyapısı birden fazla füzeyi belki yani antibalistik füzeleri bile kaldırabilecek bir altyapıya sahip. O yüzden her bir füze yine aynı batarya içerisinde kullanılabilir. Hani burada şöyle bir sonuç çıkarmayın. Blok 1 ayrı bir batarya, Blok 2 ayrı bir batarya olmayacak. Blok 1 ve Blok 2 aynı anda aynı launcher'e yüklenebiliyor. Hani o yüzden aynı bataryada birden farklı füze konumlandırılabilir. Tabii Türkiye bu seri üretim kısmında son dönemlerde özellikle Aselsan tarafına baktığımız zaman ciddi yatırımlar yapmaya başladı. Yeni tesisler, yeni seri üretim tesisleri devreye alındı. Bunlarla birlikte bu üretim hızları çok daha ciddi şekilde artacaktır. Yakın zamanlarda teslim edilen bataryalar da yavaş yavaş duyurulmaya başlanacaktır. Zaten en son yanlış hatırlamıyorsam Mart ayında bir teslimat gerçekleşmişti. Önümüzdeki süreçte de bu hızlanarak devam edecektir. Evet, benim siper sisteminden, siper hava savunma ailesinden aktaracaklarım bunlar da umarım sizler için faydalı olmuştur. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.